Herkese merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere davet sofralarınızı süsleyecek harika bir ana yemek. Patates püreli rosto köfte tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Köftemiz için yoğurma kabının içerisine 1 adet rendelenmiş kuru soğanı alalım. Üzerine yarım kilo az yağlı kıymayı ekleyelim. 1 çay bardağı galeta unu veya bayat ekmek içi de olabilir. 1 adet yumurta, yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz, birer çay kaşığı kadar pul biber, karabiber ve kimyon ekleyelim. Ve üzerine yarım çay bardağı su ekleyip köftemizi güzelce yoğuralım. Aynı çiğ köfte yoğurur gibi çok iyi bir şekilde köftemizi yoğurmamız gerekli. Bakın gördüğünüz gibi yaklaşık 8-10 dakika kadar iyice yoğurdum. Daha sonra vaktiniz varsa üzerini kapatıp 1-2 saat kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. Ben bir gece buzdolabında beklettim. Ve ertesi günü üzerini açalım. Tekrardan yoğuralım. Ama dediğim gibi vaktiniz yoksa hiç bekletmeden güzelce yoğurarak direkt şeklini verip hazırlayabilirsiniz. Tekrardan birkaç dakika kadar yoğurdum. Yağlı kağıt serilmiş olan tezgahın üzerinde şeklini verelim. Elimizle güzelce bastırarak üzerinde çatlak kalmayacak şekilde düzgünce şeklini vermeye çalışalım. Bakın bu şekilde rulo haline getirelim. Ve daha sonra yağlı kağıda güzelce saralım. Köftemizin en önemli püf noktası köftenin çok iyi yoğrulması gerekli. Ve bu şekilde rulo yapıp yağlı kağıda sardıktan sonra buzdolabında en az yarım saat 1 saat kadar bekletmemiz gerekli. Köftemiz buzdolabında beklerken püremiz için patateslerimizi haşlayalım. Yaklaşık 6-7 adet orta boy patatesi iyice yıkayarak bir tencerenin içerisine alıp üzerine geçecek kadar su ekleyerek haşlayalım yumuşayana dek. Ve buzdolabında bekleyen köftemizi tepsinin içerisine alalım. Bir fırça yardımıyla üzerine su sürelim. Kağıdımız yanmasın pişme aşamasında diye. Daha sonra 180 derecelik ısınmış fırında yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Ve yarım saatin sonunda fırından aldığımız rosto köftemizi soğuması için bir kenarda bekletelim. Tamamen soğuyana dek hiç ellemeyelim. Ve tamamen soğuduktan sonra yaklaşık bir parmak kalınlığında olacak şekilde keskin bir bıçakla keselim dilim dilim. Ama bu işlemi sıcakken yaparsanız köfteniz dağılacaktır. Mutlaka soğumasını beklemeliyiz. Bakın bu şekilde dilimler halinde keselim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi ben büyük boy kare borcamın içerisine yerleştirdim. Köftenin sosu için 1,5 yemek kaşığı domates salçası, yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tuz ve 2 su bardağı sıcak suyu ekleyip güzelce karıştıralım. Salça tamamen çözülene dek karıştıralım ve daha sonra köftelerimizin üzerine gelecek şekilde salçalı sosumuzu üzerine gezdirelim. 1 adet yağlı kağıdı öncesinde ıslatarak elimizle buruşturalım ve borcamın üzerine yerleştirelim. 200 derecelik ısınmış fırında yaklaşık yarım saat kadar rostomuzu pişmeye bırakalım. Ve bu sırada haşlanmış olan patateslerimizi ezelim. İyice ezdikten sonra üzerine yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı ve yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Ve ocağın altını açalım. Sütümüzü azar azar ilave edelim. Öncelikle 1 çay bardağı süt ekledim. Orta ateşte sürekli karıştıralım ve yarım çay bardağı daha ekledim. Toplamda 1,5 çay bardağı süt ekledim. Püremizi orta ateşte sürekli karıştırarak yaklaşık 2-3 dakika kadar pişirelim ve ocaktan alalım. Ve yaklaşık 25 dakikadır rosto köftemiz fırında pişiyor. Üzerindeki kağıdı üzerinden alalım
Bir 5-10 dakika kadar da üzerinin kızarması için yine fırında tutup fırından alalım. Daha sonra servis tabağımıza önce birkaç kaşık püre alalım. Ve 2 adet rosto köftemizi pürenin üzerine yerleştirelim. Üzerine salçalı sosundan gezdirelim. Ve bu harika lezzeti olan püreli rostomuzu sıcak sıcak servis edelim. Çok lezzetli, harika bir ana yemek oldu. Dilerseniz yanında pirinç pilavı ile servis edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.